Hiç kendini psikolojik bir bataklığa saplanmış gibi hissettin mi? Ne kadar çırpınsan da daha da dibe çekildiğin bir kısır döngü. Depresyona girdiğinde bu sadece kötü bir his değildir. Beynin bir virüs gibi hayatının tüm bağışıklık sistemini yerle bir eder. Yataktan kalkmak zordur. İşlerin birikir, ilişkilerin dağılır. Ve işte depresyon bataklığının beslendiği şey tam olarak budur. Ne kadar güçlü bir iradeyle onunla savaşmak istesen de kaybettiğin kusurlu bir döngü. Ama bir sır var. Öyle bir ana nokta var ki, onu devre dışı bırakırsan bütün bu döngü çöker. Bu noktanın ne hapla ilgisi var ne de o saçma motivasyon cümleleriyle. Daha temel, çok daha esas bir şeye dayanıyor. Senin gördüğün şey aslında dünya değil. Dünyaya dair kendi yorumun. Belki bunu söylemem bu videoyu hemen kapatmana neden olur. Ama dur ve bu yolun sonuna kadar benimle gel. Çünkü bu videoda vereceğim pratik yöntemlerin kaybettiğin gücü sana geri döndüreceğine seni temin ederim. Muhtemelen depresyonun, ruhsal hastalıkların içinde bir virüs gibi olduğu söylenir diye duydun. Çünkü savaşma gücünü elinden alır. Depresif his geldiğinde motivasyonun gider. İşten ve hayattan geri düşersin. Ve elbette hayatının diğer alanları da bozulmaya başlar. İşte o kısır döngü burada oluşur. Ama her şeyi alt üst edebilecek bu döngünün merkezi tam olarak algımızdır. Yani dünyaya bakış açımız. Ya da daha doğru söyleyeyim, depresyonun zihnimize ektiği ve hayatımızı daha da kötüleştiren bilişsel hatalardır. Açıkçası ben de yıllarca bu sorunla boğuştum ve yıllarca bunun üzerine çalıştım. Hiçbir reçetede ve hiçbir ilaçta bulamayacağın şeylere bir bakalım istiyorum. Hadi, asıl meseleye gelelim. Depresyon döngüsü en başta nereden başlar? Bilimsel açıdan bakalım. Depresif bir insana ne olur? Önce kötü bir şey olur. Hayat içinde görece sıradan bir olay, mesela ayrılık, bir yakını kaybetmek ya da önemli bir sınavda başarısız olmak. Birçok kişi bu olayların üstesinden gelir ve toparlanır. Ama o kişi depresyona girerse öyle bir şey olur ki ondan toparlanamaz. İlk adım, bilişsel ön yargı denen bir döngünün oluşmasıdır. Bu ön yargı, gördüğümüz bütün dünyayı değiştiren koyu bir güneş gözlüğü gibidir. Dış koşullar bizim sandığımızdan daha iyi olsa bile zihnimiz bunu görmez. Sana Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan havalı bir kavram söyleyeyim. Bezos'un bir kuralı var, şöyle der. İnsanların sana nasıl davranacağını seçemezsin ama nasıl tepki vereceğini seçebilirsin. Bu bilişsel önyargı, tepki seçme hakkını elimizden alan ve bizi en olumsuz cevabı vermeye zorlayan şeyin ta kendisidir. İşin derinine girmeden önce küçük bir deneyle bilişsel önyargının nasıl çalıştığını sana göstereceğim. Belki bilmiyorsundur ama iki gözümüzde de kör noktalar var. Şu an dünyaya bakarken her şeyin net olduğunu sanıyorsun. Ama aslında gerçekten öyle değil. Kör olduğun bir bölüm var ve beynin bir yapay zeka gibi
o kör noktayı doldurmaya başlar. Bu ilkeyi anlamak için 1 dakika dik otur, sol gözünü kapa, sol elinin işaret parmağını yüzünün önüne getir. Şimdi sadece sağ gözünle, sadece sol elinin işaret parmağına bak. Birkaç dakika sonra çevrendeki şeylerin yavaş yavaş silikleşmeye başladığını görürsün. Bu gerçekten tuhaf. Çünkü bize basit bir ilke öğretir. Beynin gerçekten bilgiye sahip değilse silikleştirmeye ve doldurmaya başlar. Ve depresyonda yaşadığımız en büyük sorun da budur. Kötü bir olay olduğunda 3 bilişsel önyargı devreye girer ve 3 set gibi bizi gerçekten uzak tutar. Birinci set, belirsiz olayları olumsuz yorumlamak. Diyelim ki dinlenme odasındasın. İş arkadaşın kahve almaya geliyor ama sana selam vermiyor. Depresyondaysan, beynin bu belirsiz bilgiyi mümkün olan en olumsuz şekilde yorumlar. Kendi kendine, kesin benden hoşlanmıyor dersin. Ama gerçek şu ki, belki de o kişi meşguldü ya da kendi düşüncelerine dalmıştı. Sorun şu, beynin yine boşluğu depresif bakışıyla dolduruyor. İkinci set. Olumsuz bilgiyi seçmede taraflılık. Eminim başına gelmiştir. Bir karne ya da işinde bir geri bildirim alırsın, içinde hem olumlu hem olumsuz noktalar vardır. Ama depresif zihin bütün olumlu noktaları görmezden gelir ve sadece olumsuzlara odaklanır. Sanki sorunlara teleskopla bakıyoruz. Başarılarımıza ise mikroskopla. Ama en tehlikeli set, anıları aşırı genellemek. Bu önyargı çok ince ama çok yıkıcıdır. Sağlıklı bir zihin çalıştığında detayları hatırlar. Mesela, toplantıda şu 2 şey normaldi ama şu kısımda zayıf kaldım der. Ama depresyona girince aşırı genelleme başlar. Ertesi gün o toplantıdan aklında kalan tek şey şudur: bütün toplantı berbattı. Depresif insanlarla konuşursan hep genel, büyük olumsuz cümleler kurduklarını görürsün. Hayatım mahvoldu, dünya berbat, her şey rezalet derler. Detay istersen belki söylerler. Ama beyinleri yine de her şeyi tek bir olumsuz açıdan görür. Bu önyargıların zihnimizi nasıl mahvettiğine bir örnek vereyim. Diyelim ki hayatında bir gün 3 olay oluyor. Olumlu olay şu: İş yerinde patronun sana "işin harikaydı" diyor. Nötr bir olay oluyor ve iş arkadaşın kahve alırken sana selam vermiyor. Son olarak olumsuz bir olay oluyor. 3 kez buluştuğum biri mesaj atıp "sanmıyorum ki birbirimize uygun olalım" diyor. Depresif biri değilsen, bir kötü haber, bir harika haber ve bir sürü nötr şey dersin. Ama depresyondaysan ne olur? Olumlu olay hafızandan silinir. Sanki hiç olmamış gibi. Nötr olay olumsuza dönüşür ve bilinçaltında "benden hoşlanmıyor" dersin. Olumsuz olay da olduğu gibi kalır. Şimdi düşün. Gerçekte 1+1, 1=0 ve 1-1'in vardı. Ama zihnin otomatik olarak durumu 0, -1 ve -1'e çevirir. Yani en azından 0'a eşit olduğun bir gün beyninde -2'ye dönüşür.
Dünya böylece gerçekten senin için daha kötü hale gelir. Şu sonuca varırsın. İşimde iyi değilim. Kimse beni sevmiyor. Sonsuza kadar yalnız kalacağım. Hayatının her boyutu, iş, arkadaş ve ilişki yanlış görünmeye başladığında, beynin nihai bir sonuca gider. Ben kötü bir insanım. Bu, ben merkezli olumsuzluğun kilit noktasıdır. İşte burada anlarız, depresyonun sorunu motivasyon eksikliği değildir. Sorun, kendimize dair imajımızın o kadar olumsuzlaşmasıdır ki, motivasyon için bir sebep göremeyiz. İşte bu noktadan sonra motivasyon eksikliği ve mutluluk hormonlarının düşmesi gibi diğer sorunlar başlar. İşte burada gerçekten anlarsın ki bir psikiyatrist ya da terapist tek başına sorununu çözemez. Açıklayıcı çünkü bir terapist yalnızca yolu gösterebilir ama çevrene dair algını değiştiremez. Psikiyatristlerin algını değiştirmede iyi olmamasının nedeni şudur: algı, dışarıdan değiştiremeyeceğimiz tek şeydir. Seninle konuşabilirim, seni teşvik edebilirim ama dünyayı görüş biçimini değiştiremem. Bu içsel bir şeydir. Tamam dostum. Buraya kadar anladık ki asıl sorun dış olaylar değil. Gerçekliği çarpıtan o koyu gözlük ve zihinsel filtreler. Şimdi asıl soru şu: bu gözlüğü nasıl çıkaracağız? Belki şimdi sana pozitif düşün ya da aynanın karşısına geçip gülümse diyeceğimi sanıyorsun. Hayır. Depresyonun derinindeyken pozitif düşünmek, bir çay kaşığıyla bir havuzu boşaltmaya çalışmak gibidir. Daha güçlü araçlara ihtiyacımız var. Birinci yöntem, zihnin mahkemesine itiraz. Beynin o kör noktaları bir yapay zeka gibi doldurduğunu söylemiştim. Hatırlıyor musun? Depresyondayken bu yapay zeka varsayılan olarak felaket moduna ayarlanmıştır. Pratik çözüm kendi avukatın olmandır. Düşün, beynin bir mahkeme kurmuş ve seni yargılıyor. Depresyon der ki, iş arkadaşın sana selam vermedi çünkü sen sevilmeye değer biri değilsin. Burada sessiz kalmamalısın. Kalkıp, itiraz ediyorum, kanıtın nerede demelisin. Şunu öğrenmelisin, düşüncelerin gerçek değildir. Onlar sadece birer öneridir. Kendine sor, elimde mahkemeye uygun bir kanıt var mı? Başka bir açıklama mümkün mü? Alternatif yorumlar bulmaya başlar başlamaz, depresyonun o mutlak gücü çatlamaya başlar. İkinci yöntem. 5 dakika kuralı ve ters eylem. Depresyonun sana söylediği en büyük yalan şudur: önce iyi hissedeyim, sonra o işi yaparım. Kötü haber şu: depresyonda beynin ödül sistemi, dopamin, düzgün çalışmaz. Yani beklediğin o motivasyon hiç gelmez. O yüzden formülü tersine çevirmeliyiz. Önce harekete geç, sonra motivasyonu ara. Davranışçı psikoloji der ki, bedeninin fiziğini hareket ettirdiğinde
Beyninin kimyası ona uymak zorunda kalır. İşte burada 5 dakika kuralı seni kurtarır. Yapmak istemediğin bir işin varsa kendine de ki, ben sadece 5 dakika yapacağım. 5 dakikanın sonunda bırakmak istersem bırakırım. İşin sihri şudur. Her işin en zor kısmı başlatmaktır. Zamanın %80'inde devam edersin ve devam etmesen bile 5 dakikada kazanmış olursun. Üçüncü yöntem, en önemli yöntem, kör noktaları yeniden yazmak ve beyni yeniden kablolamak. O koyu gözlüğü bir gecede çıkaramazsın ama camlarını temizleyebilirsin. Filtreleri bilinçli olarak değiştirmeliyiz. Her gece yatmadan önce bir defter al ve kendini zorlayarak o günün 3 olumlu olayını yaz. Everest'e tırmanmak demiyorum, çok basit şeyler. Lezzetli bir kek yaptım, biri bana gülümsedi ya da hava güzeldi. Araştırmalar şunu gösteriyor. Bunu 21 gün yaptıktan sonra beynin, olumlu noktaları bulmak için çevreyi otomatik olarak taramaya başlar. Yani sen, beyninin algoritmasını mutsuzluğu aramaktan, umudu aramaya çeviriyorsun. Bir de aşırı önemli bir nokta kaldı. Bedenin donanımı. Depresyon sadece ruh hali değildir. Bedende iltihaplı bir durumdur. Gece uykusu ve güneş ışığı, depresyonun tedavisinde en temel haplardan bile daha temeldir. Uykun bozulduğunda beynin mantık kısmı kapanır ve direksiyon amigdalanın korku ve öfke merkezi eline geçer. O yüzden 2 şey yap. 1. Günde 10 dakika doğrudan güneş ışığına çık. Güneş ışığı serotonin üretim fabrikasını çalıştırır. 2. Uykunu daha düzenli hale getirmeye çalış. Uyku sadece yatmak değildir. Beynin temizlik zamanıdır. Toksinleri yıkar ve götürür. Bu bataklıktan çıkmak kolay değil, zor ve acı verici. Depresyon belki bir seçim değildir ama ona nasıl cevap vereceğin bir seçimdir. Beyninin böyle olmasından sen sorumlu değilsin ama onunla ne yapacağından sorumlusun. Olumsuz düşünceleri engelleyemezsin ama onlara inanıp inanmayacağını seçebilirsin. Aklındaki o ses, sen yeterli değilsin dediğinde, o senin sesin değil, depresyonun sesidir. Kalemi elinden alma zamanı geldi ve kendi hikayeni yazmalısın. Öyle bir hikaye ki, içinde sen kurban değilsin, mücadele eden bir kahramansın. Eğer bu video sana yardımcı olduysa, beğen ve yorumlara yaz. Bu 3 yöntemden hangisine bugün başlıyorsun? Kendine iyi bak. Sen, zihninin sana söylediğinden daha değerlisin.